Arkadaşlar selamlar. Bugün size özel bir video çekeceğiz. Rhino nasıl olunur? Rhino için nelerin değişmesi lazım? Onlara bakacağız. Gelin beraber inceleyelim. Evet, nasıl Rhino olunur? Bunu konuşacağız sizinle. Neler değişecek? Bu ön takımdan isterseniz başlayalım. Ciddi parça değiştirdik. Yani önden en arkaya kadar kaputa, çamurluklara vesaire her yere kadar değişiklikler oldu. Değişenler neler? Bunların hepsine göz atacağız. O kadar çok parça var ki değişen. Aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. 4 kapı sabit kaldı. Tavan sabit kaldı ve geri kalanların hepsini değiştirdik. Şimdi bunlara parça parça bakalım. Öncelikle size bahsetmek istediğim yer kaput. Kaputu görüyorsunuz. Bu kaput gerçekten çok değişik ve çok agresif olarak yapılmış. Benim çok hoşuma gitti. Şu çizgiler, bu yan sanayi kaputlardan bu olayı ayıran kaput çizgileri. Yani F30'ların biliyorsunuz çizgileri böyle dik geliyor. Bir arabanın kaputunun gerçekten F30 mu F80 mi olduğunu anlamanız için bu çizgileri takip etmeniz yeterli olur. Burası size ele verecektir eğer replika bir kaput kullanıyorsanız. Onun haricinde tabii bunu değiştirdikten sonra çamurluklarımız değişiyor. Çamurluklar aşağı yukarı 3,5 santim daha geniş. Şuradaki ızgaraları görüyorsunuz. Ciddi bir fark yaratıyor normal bir F30'a göre. Kaput dedik, çamurluklar dedik. En gıcık parçalardan bir tanesi açıkçası aynalar. F80'in aynaları gerçekten muhteşem bir tasarıma sahip. Buradaki çizgiler gerçekten çok farklı. Fakat bu parçaları bulmak oldukça zor. Yani F80 kaput bulursun, çamurluk bulursun, belki farklı şeyleri bulursun ama bu aynaları bulmak o kadar zor ki ve bu küçücük parçalar oldukça pahalı. Aynalar gerçekten başa bela oldu. Belki de en uzun takip ettiğim, en uzun araştırdığım parçalardan bir tanesi bu aynalar oldu. Bir tanesini Almanya'dan aldım, bir tanesini İngiltere'den aldım. İngiltere'den mesela parça getirmek istiyorsanız sağ ve sol uyumuna dikkat etmeniz lazım. Ben bunu özel olarak ayarlattım. Avrupa modelini buldum İngiltere'den. O şekilde kullandık. Bu parçaları gerçekten çok severek kullanıyorum. Öyle diyebiliriz. Süperler. Aynaları da geçtik. Gelelim arka çamurluklara. Bu arka çamurluk kısmı benim en çok soru aldığım kısım. Ne kadar geniş, nasıl yaptın, orijinal parçalar kullandın mı, 305 tekerleri, 11-20 jantları buraya nasıl monte ettin, sürtmüyor mu abi? Bunlar bana sürekli gelen sorular. Çamurluklar dedik. Çamurluklar bu projedeki belki bizi en zorlayan kısımlar oldu. Tamam, diğer parçaları bulmak, onları monte etmek, bazı yerlere ekstra ayaklar yapmak, bazı yerlere kablolar çekmek vesaire ama çamurluk olayı bambaşkaydı. Öncelikle şöyle yaptım. OEM çamurluklar aldım. Yani bunları da Almanya'dan buldum. Bunlara quarter deniyor. Yani arka çeyrek. Tavanın bir kısmından geliyor. Aşağı kapının bir kısmına kadar iniyor. Bunları öncelikle bulduk. Bunları getirttik. Bunları getirmek de oldukça zor oldu boyuttan dolayı. Çünkü küçük parçalar rahat gelebiliyor. İşte gümrüğe taktırmadan getirebiliyorsunuz. Biraz daha rahat hareket ediyorsunuz ama bu kadar büyük parçalar size sıkıntı yaratıyor. Bu işi birazcık iyi biliyor olmanız lazım. Ve ben de bu işi birazcık iyi bildiğimi düşünüyorum açıkçası. Evet, bu bilgileri çamurluk için kullandık. Evet, mecburen kullandık. Yapacak bir şey yok. Şimdi çamurluklarda öncelikle şöyle bir şey yaptık. Gördüğünüz gibi bu çizgiler var. Bu çizgilerden BMW'nin çamurluklarını ve benim çamurluklarımı, zaten BMW'nin çamurlukları böyle şöyle gelmişti, quarter olarak gelmişti. Öncelikle onları böyle ayırdık, M3'ün çamurluklarını. Sonra benimkileri kestik. Önce bir işlem yaptık, genişlettik. Sonra onları kestik. Sonra onları buraya monte ettik. Yani şu anda gördüğünüz çamurluklar aslına bakarsanız bir M3'ten aşağı yukarı 1,5 santim daha geniş. Yani totalde araba bir M3'le yan yana geldiği zaman kabaca bir 2,5 santim, 3 santim daha geniş hale geliyor. Biz bu şişirme işlemini buradan başladık. Yani normalde M3'ün çamurlukları gelip şuradan şişiyor. Ama biz bunu tabi buradan bombe verdik. Bu da benim arabanın biraz daha fark yarattığı kısım oldu. Bence daha güzel oldu. Tabii ki hani bu M3 sahiplerine asla bir hakaret ya da öyle bir şey kimse düşünmesin ama benim kişisel zevkim o M3 arabalarını ilk gördüğüm zaman da bu çamurlukları buradan çok fazla ekstra şişirmişler oldu. Keşke şuradan yuvarlayabilseler demiştim. Bu fırsatı da kendimde bulunca şuradan yuvarlayıverdik. Gelelim tampona. Tabii ki tamponu da değiştirdik çünkü o kadar geniş çamurluklara herhangi bir Tayvan yan sanayi tamponu takamazsınız. Ya da standart bir tamponu uyduramazsınız. Ya da zaten uydurduğunuz zaman çok komik olur. O yüzden mecburen orijinal bir tampon. Bunu da İngiltere'den aldım. Oradan getirttirdim. O tamponu getirttiğim zaman öncelikle bir egzoz konusunda ne yapacağımı açıkçası çok bilemedim. Yani nasıl bir egzoz takmalı? OEM M3 egzozu mu takmalı, farklı
Akropovic uçlar. Bu sayede çok ciddi bir agresif hava yakalamış olduk. Normalde M3'lerin uçları 90 milimdir çapları. Ama benimkiler 102. O yüzden 102 olduğu için burada ciddi agresif bir tutum sergiliyor. Baktığınız zaman gerçekten fark yaratabilecek şekilde oluyor. Ön tarafta neler değişti kaput haricinde? Biliyorsunuz kaputla çamurluklar zaten değişiyor. Genişletilmek için. Bu kaputu normal bir F30'a takamıyorsunuz. Taktığınız zaman 2 santim 3 santim önde kalıyor. Bu ek bilgi de vereyim, az önce vermeyi unuttum. Orijinal tamponlar. Ön tamponları Almanya'dan getirdim. Onları oradan sıfır olarak aldım. Sıfır ama daha uygun şekilde aldım. Bu benim her zaman yaptığım bir şey zaten. Çok iyi araştırıyorum. Forumları araştırmanız, eBay ile çok haşır neşir olmanız, oradaki bazı tanıdıklarınızın olması sizin için ciddi avantaj sağlar. Bende şöyle bir sıkıntı oldu. Şu böbreklerden kaynaklandı sıkıntı. F30 böbrekleriyle F80 böbreklerini aynı zannediyordum. Birçoğunuz gibi. F80 ile F30'un önünü tamamen aynı zannediyordum. Birçoğunuz gibi. Aslında F80'ler F32'lerin yani 4 serilerin önünü kullanıyor. Bu bana şöyle 15 bir de ıvır zıvır civarında 30 bin liralık bir sürpriz yapmış oldu. Yani adaptif ledleri değiştirmek zorunda kaldım tamponla birlikte. Onun yanında ızgara ve içeriden bazı şeyleri de değiştirmek zorunda kaldım. Bu ciddi bir sürpriz yarattı bizim için. Evet, farlar dedik. Farlar BMW'nin F80'in, F82'nin kullandığı ve 4 serilerinin kullandığı adaptif led farlar. Farklı olarak işte F30'lar aşağıdan yanar, bunlar yukarıdan yanıyor. Bu tür farkları var. Adaptif olması, full adaptif olması çok önemli bir fark. F30'un farlarında, ben biliyorsunuz LC'yi almıştım ilk başta alırken. F30'un farlarında gece yağmurlu havalarda çok ciddi bir yetersizlik gördüm. Yani bende F20 ve Xenon'lar olduğu için bunları çok rahat karşılaştırdım. Sizin F30 ve Xenon'larınızda aynı. Çok ciddi bir fark var. Gece resmen bu eskiden çakma ampuller takardık beyaz görünsün diye Xenon'lardan önce. Xenon'lar daha piyasaya çok yeni çıktığı zaman. Aynı onun gibi ne yolunuzu görebiliyorsunuz ne uzunları yaktığınız zaman etrafı aydınlatıyor. Çok yetersizdi ama F80 ledlerine geçtiğim zaman tamamen dünya değişti. Gerçekten bunların aydınlatması başka hiçbir arabada belki de yoktur. Eğer bende kamera sistemi de olsaydı bunlar full adaptif. Yani bilmem kaç küsür farklı moda geliyor. Karşıdan gelene karşıdan kamyon mu geliyor, otobüs mü geliyor vesaire, buna göre hepsini ayarlayabilecek şekilde süper bir teknoloji geliştirmişler. O yüzden farlarımdan çok memnunum. Bu bana çıkan küçük sürprizi burada göz ardı edebiliyoruz. Biliyorsunuz Ryanair'a birçok firma sponsor oldu. Bunlardan bir tanesi Boğa Motors'tu. Kaplama işlerini yaptık. Bu belki de Türkiye'deki ciddi anlamda, ciddi boyuttaki ilk sponsorluk olabilir. Birçok farklı konuda da, mekanik konuda da bize yardımcı oldular. Ondan sonra biliyorsunuz İngiltere'den mükemmel karbon parçalara sahip olan Carbon Works bize sponsor oldu. Yani bir Avrupalı sponsorumuz oldu. Daha sonra da hepiniz için en böyle coşku yaratacak, benim için de süper bir coşku yaratmış olan Warsteiner jantlar. Dünyaca ünlü Warsteiner Türkiye'de bir projeye sponsor oldu. Gelin karbon parçalara beraber bakalım. Biliyorsunuz normalde M3'teki spoiler çok ince ve kibar bir spoiler. Bu parçayı sponsorluk anlaşması yapmadan önce birazcık aslında düşündüm. Yani fazla küt gelen, fazla kaba gelen bir spoiler gibi gördüm ama arabaya taktığım zaman da böyle hissettim açıkçası. Tamam peki. Arabaya taktıktan sonra da bu isim devam etti ama sonradan aldığım tepkiler ve gözümün alışmasından sonra ve aşağıdaki bu karbon difüzörle kendisini takım yaptıktan sonra, grupladıktan sonra fikrim birazcık değişti. Carbon Works'ün bu parçası gerçekten canlı yayında bunu açmıştık zaten, bazılarınız hatırlar. Çok ciddi, yaklaşık 400 kişiye yakın bir katılım vardı. O kadar güzel, o kadar parlak ki hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bizim insanlarımız genelde her şeyi karbon yap. Abi içi niye karbon değil, dışı niye karbon değil, şuraya karbon, buraya karbon. Ben de karbon parçadan hiç hoşlanmam normal şartlarda. Ama belki de turuncu renkli bu karbonlar ve aşağıdaki difüzör ve Akropovic uçlar şahane oldu. Evet. Bu M3 amblemi de aslında bir sponsorluk diyebiliriz. Nasıl bir sponsorluk? Beamer Post'ta biliyorsunuz dünyanın en büyük BMW sitesi, BMW forumu. Orada benim aracım ana sayfada yayınlandı. Yani bu proje dünyanın en büyük BMW forumlarında ana sayfadan yayınlandı. Ve bu yayınlandıktan sonra Amerikalıların klasik klişeleri ortaya çıktı. Neden gidip de bir M3 almadım?
Onlar için bu iş kolay tabii ki. Arada 7.000 dolar, 10.000 dolar fark verdikleri zaman kendi 3.35'lerine, çünkü onlarda 3.20, 3.16 gibi arabalar yok. Direkt 3.35'ten ya da 3.28'den başlıyor. Kendi arabalarına bir 7-8-10 bin lira fark koydukları zaman zaten bir M3 oluyorlar. Ama bizim vergi oranlarımızı, bizim bu konuda ne kadar sömürüldüğümüzü bilmedikleri için böyle tepkiler veriyorlar. Ve bu tepki verme sırasında bayağı bir 10 sayfa falan sürdü. Ve Beamer Post'taki sayfalar çok çok uzundur. Bu konuşmalar sırasında forum tamamen ikiye ayrıldı. Hatta ikiye demeyelim de %65 benim tarafım, %35 diğer taraf şeklinde ayrıldı. Ve bu konuşmaların ilerisinde oradan Nick isimli bir arkadaşımız foruma açıkça yazdı. Adresini gönder, M3 amblemini ben sana göndereceğim. Bu araba sonuna kadar bu amblemi hak ediyor. Buradakiler de çatlasın. Bunu zaten rhinoprojects.com'a girdiğiniz zaman, rhino-projects.com'a girdiğiniz zaman bunun blogda hikayesini görebilirsiniz. Linklerini, fotoğraflarını vesaire. O yüzden bu M3 amblemini takmamın sebebi buydu. Yoksa bu arabayla ben en azından 2 ay aşağı yukarı bu amblem olmadan gezdim. Jantlar dedik. Jantlar Amerika'dan bize sponsor olan dünyaca ünlü Warsteiner firmasından gönderildi arkadaşlar. Ciddi maliyeti olan jantlar. Aşağı yukarı Türkiye'de baktığınız zaman Amerika'daki satış fiyatı 2400 dolar. Artık kargosu yaklaşık 700-800 dolar tutuyor. Türkiye'ye gümrük işlemleri yaklaşık bir 4500-5000 TL arasında tutuyor. Yani siz nereden baksanız bir 20-21 milyar civarında, doların kuruna göre değişen bir maliyeti var. Bunları bana sponsor olarak gönderdiler. Ben sadece buradaki ithalat masraflarını vesairelerini karşılamış oldum. Warsteiner jantlar dedik. 20 evadında jantlar aldım. Bunlar karbon grafik renginde özel bir seri aslında. Tabii arabada birçok karbon aksamı olduğu için ve karbon sponsorumuz da olduğu için ben de bu rengi tercih ettim ve hem turuncuyla hem de benim kendi rengim olan Imperial Blue ile, yani Imperial Mavi ile çok iyi gideceğini düşünüyordum. Şu ana kadar yanılmadığıma eminim. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Tabii bu kadar işlem yaptıktan sonra F30'ların, standart F30'ların fren diskleri gerçekten kuş gibi kalıyor. Hele 20 jantın içine koyduğunuz zaman kayboluyor. Biz bunu nasıl çözdük? Biz bunun M3 kaliperler alarak, F80 kaliperler alarak, bu arada M Sport'larla F80'lerin yani 316, 320, 328 M Sport kaliperleriyle F80 kaliperleri aynı değildir. Aynı görünür ama montaj ayakları, montaj yerleri farklıdır. Çünkü 380 mm'lik, 370 mm'lik diskleri kavrayabilmesi gerekir. Üstüne oturamıyor. Şöyle diski şuraya kadar kavraması gerekirken şurada kalıyor. O yüzden öncelikle kaliperleri değiştirmeniz lazım. Bunların pedleri de farklı, yani balataları farklı. Onları da değiştirdik. Onun haricinde 380 mm'lik diskler var. Ben bunları özel diskler aldım. Yani 370 M performans diskleri var normalde. Ben bunları Amerika'dan custom olarak getirdim. Benimki de M3 serisiyle aynı. Ben bu çizgilerin olmasını istediğim için direkt M3 diski almadım. M3 diski de bu arada bizim arabalara olmuyor. Nasıl olmuyor? İlla ki poryoları değiştirmeniz lazım. Yani tutacaklar hub deniyor İngilizce'de. Hub'ları değiştirmezseniz o kaliperleri ve o diskleri buraya monte edemiyorsunuz. Çünkü işte milimetrik farklar var ve frende böyle bir farka, böyle bir riske asla girilmez. Buraya hayatımızı emanet ediyoruz çünkü. Son değişikliğimiz de buraydı. Kaliperleri de değiştirdikten sonra içeride birçok değişiklik var. Onu da başka bölümde çekeceğiz. Sizden son bir ricam var. Biliyorsunuz bu projeyle ben çok uğraştım. Bu uğraşımlar sonucunda bir web sitesi yarattık. rhinoprojects.com. Buraya girdiğiniz zaman benden sürekli günde en azından belki 60 kere 70 kere talep ettiğiniz duvar kağıtlarını hem bilgisayar için, hem laptop için, hem Android için, hem iOS için birçok farklı platformdaki duvar kağıtlarını bulabilirsiniz. Artı buraya çok geniş kapsamlı bir blog yaratıyorum. Bu hikayeler vesaireler, bu konuştuklarımızın hepsinin birer birer hikayesi var. Bunların hepsini fotoğraflarla oraya aktarıyorum. Onları oradan bulabilirsiniz. Yanı sıra bu çalışmalara biraz daha ilerletmek adına şu anda konuştuğum YouTube kanalını geliştirdim. Şu anda yaklaşık bunu açalı 3 gün civarında bir zaman oldu. 400'ün üstüne çıktı abonemiz. Tabii ki bu benim için yetersiz bir abone. Şu anda Instagram'da 40 bine yakın bir takipçi sayım var. Yaklaşık 7 ay önce başlamıştık bu projeye. Ama YouTube'un da aynı hızla ilerlemesini istiyorum. Çünkü anlatacağım çok fazla şey var. Yapmak istediğim çok fazla proje var. Bunların hepsini aynı şu anda yaptığımız gibi, bu video çekimlerindeki gibi ekranlara taşımak istiyorum. Sizlere böyle daha sıcak bir iletişimle kontak kurmak istiyorum. Yani sadece fotoğraflar bir yere kadar, işte sadece küçük videolar bir yere kadar, ama YouTube işin içine girdiği zaman dünya tamamen değişiyor. Beni yalnız bırakmamanızı sizden rica ediyorum. Bu sohbet için hepinize teşekkür ediyorum. Ben çok zevk aldım. Umarım siz de izlerken zevk almışsınızdır. Görüşmek üzere.